1945 kışı. Üçüncü Reich'ın donmuş kalbi her cephede kan kaybediyordu. Ama geri çekilirken bile Naziler Avrupa'nın zenginliklerini sistematik olarak yağmalıyordu. Tüm bu yağmanın toplandığı kilit şehirlerden biri o zamanki adıyla Breslow'du. Sovyetler şehri kuşatmadan hemen önce Berlin'den son bir emir geldi. Hazineleri batıya kaçırın. Bu görev için özel bir tren hazırlandı. Sıradan bir tren değil, zırhlı bir kale. Vagonlara ilk olarak Reichsbank'ın altın rezervleri yüklendi. Tonlarca külçe altın. Ardından paha biçilmez sanat eserleri. Rafael, Rembrandt, Da Vinci, Avrupa'nın hafızası. Ve toplama kamplarında katledilen Yahudilerden çalınan kişisel servetler, alyanslar, mücevherler, saatler. Ama en arkadaki sıkıca mühürlenmiş vagonlarda ne olduğu hala bir sırdı. Ve bir gece yarısı altın tren Breslow'dan ayrılarak karanlığa karıştı. Hedef Wabju yakınlarındaki Baykuş Dağları'ydı. Ama dağların zirvesi değil, altı. Burada Naziler Proje Riese yani dev proje adını verdikleri inanılmaz bir yapı inşa etmişti. On binlerce savaş esiri ve toplama kampı mahkumu bu tünelleri kazarken can verdi. 7 devasa yeraltı kompleksinden oluşan, kilometrelerce uzunlukta bir yeraltı şehri. Projenin asıl amacı hala bir sır. Hitler'in sığınağı mı? Gizli bir silah fabrikası mı? Yoksa dev bir hazine kasası mı? Efsaneye göre altın tren bu tünellerden birine girdi. Yerel bir demiryolu işçisi daha sonra trenin bir tünele girdiğini ama asla çıkmadığını anlatacaktı. Hemen ardından SS mühendisleri tünelin girişini patlayıcılarla havaya uçurarak sonsuza dek mühürledi. Operasyona katılan tüm tanıklar ortadan kaldırıldı. Dağlar sırrını koruyordu. Savaş bitti, sınırlar değişti ama altın trenin fısıltısı nesiller boyu devam etti. Yıllar sonra ölüm döşeğindeki eski bir SS subayı, bir rahibe her şeyi itiraf etti. Ve geride trenin gömülü olduğu yeri gösteren bir harita bıraktı. Bu harita iki hazine avcısının eline geçti. Polonyalı Piotr Koper ve Alman Andreas Richter. İkili yıllarını arşivleri araştırarak, tanıkları dinleyerek ve haritayı analiz ederek geçirdi. Sonunda efsaneyi test etmek için en ileri teknolojiyi kullanmaya karar verdiler. Yere nüfuz eden radar. Günlerce haritanın işaret ettiği demiryolu hattının 65. kilometresini taradılar. Ve sonra bir sinyal aldılar. Güçlü, net ve şüpheye yer bırakmayan bir sinyal. Ağustos 2015'te dünya basınının karşısına çıktılar. Altın trenini %99 ihtimalle bulduk. Dünya çalkalandı. Waburşik kasabası bir anda Indiana Jones filmlerinden fırlamış bir sahneye dönüştü. Polonya hükümeti derhal bölgeyi askeri kontrol altına aldı. Bu artık bir hazine avı değil, ulusal bir meseleydi. Aylarca süren hazırlıkların ardından dünyanın gözü önünde kazı başladı. Metrelerce toprak kazıldı. Her kepçe darbesi 70 yıllık bir sırrı açığa çıkarmaya daha da yaklaşıyordu. Ama haftalar geçti ve trenin olması gereken yerde sadece doğal kaya oluşumları vardı. Hiçbir tren yoktu. Hiçbir tünel yoktu. Hiçbir hazine yoktu. Koper ve Richter tüm dünyanın önünde küçük düşmüştü. Peki radar ne görmüştü? Komplo teorileri anında alevlendi. Hükümet hazineyi gizlice çıkarmış mıydı? Yoksa her şey dikkatleri başka bir tünelden uzaklaştırmak için bir oyun muydu? Ya da en korkunç ihtimal, tren oradaydı ama altınla değil, bulunmasını engellemek için tonlarca patlayıcıyla doluydu. Başarısız kazı efsaneyi öldürmedi. Aksine onu daha da güçlendirdi. Sır artık daha derindeydi. Gerçek ne olursa olsun, Baykuş Dağları'nın altında hala cevaplanmamış sorular ve belki de tarihin en büyük hazinesi yatıyor.